Gökyüzü karardığında dünya bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Binlerce yıl önce Mezopotamya'nın derinliklerinde günümüzde artık kimsenin bilmediği bir şehir vardı. Bir gün toprağın sesi kesildi. Nehirler taştı. Tanrılar insanlığa karşı kararını verdi. Islanmış kilden bir tablete kazınmış birkaç satır ve herkesten sır gibi saklanan yıkım emrini veren o sözler. Hepsini suyla silin. Bundan birinin haberi olacaktı. Dinlenmemesi gerekeni işitecekti. Duvarın içinden gelen bir fısıltı. Bu Tanrı Enki'nin uyarısıydı. Ve sonra bir kral bir gemiyle 7 gün 7 gece tüm dünyanın üstüne çöken o sessizlikte kurtuluş için umuda giden yolculuğun içinde. Bu hikaye büyük kahraman Atralis'in hikayesinden de önce yazılan Gılgamış'tan, hatta Nuh'un hikayesinden de çok daha eski. İnsanlığın büyük felaketle ilk yüzleşmesini tutulmuş en eski kaydı. Mezopotamya'da tozlu rüzgarların içerisinde savrulan bir tepe. Yüzeyde ise sadece kırık tuğlalar, çamur parçaları ve güneşte kavrulmuş birkaç taş. Hemen yanı başında çadırın içinde ise lambanın solgun ışığının altında bir arkeolog elinde küçük, çatlak, kilden bir tablet tutmakta. İlk başlarda tabletin üzerindeki çivi yazısı anlamsız çizgilerden ibaret gibi görünmekteydi. Oysa o çizgiler insanlığın geçmişine dair günümüzde bilinen kutsal metinlerden bile daha eski bir hikaye taşıyor. Bu hikaye daha sonra Atrahasis, Gılgamış Destanı ve en sonunda Tevrat'taki Nuh'un tufanına dönüşecek büyük anlatının bize ulaşan en eski versiyonlarından biri. Anglikan Başpiskoposu James Ussher, yaratılıştaki soy ağaçlarına bakarak evrenin yaratılışını M.Ö. 4004 yılı Ekim ayına tarihlendirmişti. Bu kronoloji, yüzyıllar boyunca ders kitaplarında bile insanlığın gerçek tarihiymiş gibi öğretildi ve işlendi. Fakat bazı şeyler zamanla değişmeye başlamıştı bile. 1859'da Charles Darwin, türlerin doğal seçilim ve evrimleştiğini savundu. 1880'lerde Friedrich Nietzsche, Tanrı öldü cümlesiyle Avrupa'daki düşünsel sarsıntıyı özetledi. Tam da bu tartışmaların ortasında Amerikalı ve Avrupalı üniversiteler Mezopotamya'ya arkeolojik ekipler göndermeye başladı. Amaç şuydu: kazılarda bulduğumuz tabletler İncil'in anlattıklarını doğrulayacak mı? Buldukları şey karşısında ise bambaşka bir soruyla karşılaştılar. Bizden önce bu hikayeleri kimler yazdı? 1893 yılında bugün Irak sınırları içinde kalan Nippur adlı antik kentte Pennsylvania Üniversitesi'nin yürüttüğü kazılarda küçük bir kil tablet bulundu. Bu tablet çivi yazısıyla süslenmiş, pek de dikkat çekici görünmeyen, kısmen kırılmış bir tarihi eser parçasıydı. O yıllarda ele geçen yüzlerce tablet gibi sandıklara kaldırılıp müze depolarına konuldu. Yaklaşık 20 yıl boyunca hiç kimse bu tableti ayrıntılı incelemedi. Ta ki 1910'ların başında genç bir filolog olan Arno Pobel, Pennsylvania Üniversitesi koleksiyonundaki metinleri sistemli bir biçimde çevirmeye başlayana kadar. Sümerce yazılmış bu kırık metni okudukça bilindik kralların listesiyle ya da vergi kaydıyla karşı karşıya olmadığını fark etti. Bu tablet dünya tarihini sarsacak kadar tanıdık ama ondan daha önce yazılmış bir hikayeyi anlatıyordu. Büyük Tufan'ın Sümerce versiyonunu. Bilinen kopya çivi yazısının biçiminden dolayı M.Ö. 17. yüzyıla, yani eski Babil dönemine tarihleniyor. Ancak hikayenin kendisi muhtemelen çok daha eskiye, Sümer şehir devletlerinin yükseldiği M.Ö. 3000 yılının başlarına dek uzanan bir sözlü geleneğe dayanıyor. Eridu Genesis'in günümüze kadar ulaşan kısmında hikayenin ilk bölümü kaybolmuş durumda. Tablette ilk satırlar kırık ama diğer metinlerle karşılaştırılınca Sümer yaratılış tasarımını kabaca yeniden kurabiliyoruz. Sümer tanrıları önce dünyayı ve suları uygun hale getirir. Ardından karabaşlı insanlar diye adlandırdıkları insanları yaratırlar. Bu insanlar tanrılara hizmet etmek, tarım yapmak, hayvan beslemek ve adak hazırlamak üzere var edilir. Sonra sıra şehirlere gelir. Metinde krallığın gökten indiği anlatılmış ve arka arkaya şehir isimleri sayılmakta. Eridu, Bat Tibira, Larak, Sipbar ve Şuruppak. Her şehir bir tanrının himayesine verilir. Örneğin Eridu'nun koruyucusu, bilgelik ve sular tanrısı Enki'dir. Sümerler için bu şehir sadece insanların yaşadığı bir yer değil, Tanrı'nın yeryüzündeki evi, düzenin ve kanunların ana kaynağıdır. Hikayenin kırık satırlar arasında gizlenen bir başka tema daha var. İnsanlar çoğaldıkça şehirler büyür, tarlalar genişler, pazarlar kurulur, ayinler çoğalır. Yani günlük hayatın o gürültülü uğultusu gittikçe artar. Sümer metinlerinde bu durum tanrıların uykusunu bozan gürültü olarak anlatılır. Daha sonra yazılan Akatça Atrahasis destanında bu açıkça dile getirilmiştir. İnsanların yoğunluğu ve çıkardıkları sesler Enlil'in huzurunu bozduğu için nüfusu azaltmak ister. Tanrı Enlil önce salgın, sonra kıtlık ve kuraklık yollar. Ama her seferinde insanlığın dostu sayılan Tanrı Enki
onlara gizlice yardım ederek bu felaketleri atlamalarını sağlar. Eridu yaratılışında bu kısımlar büyük ölçüde kayıp. Ancak metnin devamında bir zıtlaşma olduğundan bahsedilmekte. Tanrılar belli bir noktada insanlığı tamamen yok edilmesine karar veriyor. Fakat burada devreye hikayenin insan kahramanı giriyor. Sümer metni onu Şuruppak şehrinin kralı ve aynı zamanda bir rahip olarak tanımlar. Adı uzun günlerin yaşamı ya da uzun ömürlü yaşam anlamına gelir. Ziu-Sudra, almış oldukları kararda hiçbir şekilde yaklaşan felaketin insanlara haber verilmemesi konusunda tanrılara yemin ettirilir. Enki bile bu yemine dahildir. Ancak metin onun bir yan yol bulduğunu anlatır. Doğrudan Ziu-Sudra'ya seslenmez. Bunun yerine bir duvarla konuşur. Duvar, duvar beni iyi dinle. Kendin için bir gemi yap. İçine hayvanları ve insanlığın tohumunu koy. Çünkü büyük bir su yaklaşmakta. Duvarın arkasında Ziu-Sudra'nın durduğunu, sözlerini işittiğini bilir. Böylece hem yemine resmen uymuş hem de insanlığa tek kurtuluş şansını vermiş olur. Bu noktadan sonra artık verilen karardan geriye dönüş yoktur. Tanrıların kararı kesindir. Su gittikçe yükselmektedir. Ne yazık ki geminin nasıl inşa edildiği tabletin kırık olan kısmına denk gelmekte. Yani Ziu-Sudra'ya verilen ayrıntılı talimatların bir kısmı da kayıp. Eridu Genesis'in devam eden kısmında ise Ziu-Sudra'nın büyük bir gemi yaptığını, yanına ailesini ve canlıların tohumunu da aldığını biliyoruz. Atrahasis ve Gılgamış'taki benzer sahneler kalan eksik kısımların boşluğunu doldurmamıza yardım ediyor. Bu sahnelerde geminin ölçüleri, bölmeleri, içine alınacak hayvanlar ve yiyecekler ayrıntılarıyla anlatılır. Sahne daha sonra Gılgamış destanında Utnapişti'nin bir kamış evin duvarı ardından uyarılması şeklinde tekrar karşımıza çıkar. Tablet bundan sonrasını oldukça çarpıcı ama kısa bir dille anlatır. Bir fırtına başlar, rüzgar yükselir, yağmurlar boşalır, nehirler taşar. Metinde sel sularının 7 gün ve 7 gece boyunca sürdüğü ifade edilir. Büyük gemi büyük suların üzerinde savruldu. Sonunda güneş tanrısı Utu görünür. Bulutlar açılır, gökyüzünden süzülen ışık suların çekilmeye başladığını haber verir. Ziu-Sudra geminin bir yerinde delik açar, dışarı bakar ve hayatta kaldığını anlar. İlk iş olarak tanrılara adak sunar. Bir öküz ve bir koyun kurban eder. Yapılan bu ayin, tufan anlatılarının çoğunda ortak bir motiftir. Hayatta kalan kahraman kendisini değil, önce tanrıları memnun etmeyi düşünür. Metnin kalan kısımları yine kırık ama kalan satırlar bize şunu söylüyor. Ziu-Sudra tufan sona erdikten sonra gök tanrısı An ve rüzgar tanrısı Enlil'in huzuruna çıkar. Tanrılar hayvanları ve insan soyunu koruduğu için ondan memnun kalır ve ona olağanüstü bir ödül verir. Tanrılar gibi bir yaşam, yani ölümsüzlük. Bazı yorumlara göre Ziu-Sudra güneşin doğduğu yerde Dilmun denilen kutsal diyara yerleştirilir. Dilmun, Sümer metinlerinde berrak suların, bozulmamış toprağın ve tanrısal huzurun ülkesi, adeta bir cennet imgesidir. Bu son, Gılgamış destanında Utnapişti'nin ölümsüzlüğe kavuşmasıyla neredeyse aynı kalıbı paylaşmakta. Ve daha sonra Nuh tufanı anlatısında Tanrı'nın Nuh ile yaptığı anlaşma motifine benzer bir yapıya dönüşüyor. Peki bu tufan gerçek miydi? 20. yüzyılın başlarında ünlü arkeolog Leonard Woolley, Ur kentinde yaptığı kazılarda kalın bir sel tortusu tabakası buldu. Bunu önce büyük tufanın arkeolojik kanıtı olarak yorumladı. Ancak daha sonra hem Ur'da hem de Şuruppak ve Kiş gibi diğer kentlerde farklı dönemlere tarihlenen birden fazla sel tabakası bulundu. Bu bulgular tek ve küresel bir tufan yerine Fırat ve Dicle'nin belirli dönemlerde çok geniş alanları sular altında bıraktığını gösteriyor. Yani Eridu Genesis'in anlattığı tufan bugün jeolojik ölçekte dünya çapında bir felaket olarak görünmüyor. Ama o coğrafyada yaşamış insanlar için dünyanın sonu gibi algılanmış, yerel felaketlerin geçmişte mitolojik bir forma bürünmüş hali olabilir. Eridu Genesis bu konuda yalnız başına duran bir metin değil. Sonraki yüzyıllarda yazılan Atrahasis destanı ve Gılgamış destanındaki tufan bölümü aynı iskeleti paylaşan farklı versiyonlardır. Çoğu araştırmacı ise bu benzerliklerin direkt kopyalama şeklinde değil, aynı bölgedeki kültürlerin birbirinden etkilenmesi ve ortak bir anlatı havuzundan beslenmesiyle açıklanabileceğini savunuyor. Bugün dünyanın dört bir yanında büyük tufanlardan söz eden mitler buluyoruz. Yunanistan'da Dövkolyon, Hindistan'da Manu, Maya anlatıları, Çinlilerin hikayeleri ve dahası. Bazı bilim insanları bunların tarım toplumlarının ortak deneyimlerinden, büyük nehir taşkınlarından ve deniz seviyesindeki yükselmelerden türediğini düşünüyor. Bazıları ise Mezopotamya'daki bir ana hikayenin ticaret yolları ve sözlü gelenek aracılığıyla yüzyıllar içinde geniş bir coğrafyaya yayıldığını öne sürüyor.
Mezopotamya uzmanı Stefan Deli, bütün bu tufan hikayelerini tek bir Mezopotamya orijinalinin yüzyıllar boyunca farklı kültürlere uyarlanmış versiyonları olarak yorumlamanın mümkün olduğunu yazmıştır. Eridu yaratılışının önemi ise tam da burada yatmakta. Bu metin sadece ilk tufan hikayesi olduğu için değil, insanların tanrılar karşısındaki konumunu, şehirlerin niçin kutsal sayıldığını ve felaket karşısında umudun nasıl anlam kazandığını gözler önüne seren en eski yazılı belgelerden biri olduğu için önemli. Sonunda bizler ise şu soruları sorma gereğini duyuyoruz. Binlerce yıl önce Nippur'da bir katip bu satırları ıslak kile kazırken ne düşünüyordu? Yaşadığı sel felaketini mi kaydediyordu? Yoksa sonunda nesiller boyunca sadece anlatılmış olan bir hikayeyi yazıya mı döküyordu? Kesin cevapları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Eridu Genesis, insanlığın korkularını, tanrılarla hesaplaşmasını ve felaket sonrası yeniden başlama umudunu kayıt altına alan en eski hikayelerden biri. Belki de bu yüzden binlerce yıl sonra bile kırık bir tabletin sessiz işaretleri bizlere hala bir şeyler fısıldıyor. Gölgede kalmış bu Sümer efsanesi gibi birçok efsaneyi ve gizemi öğrenmek için kanala abone olarak Gölge Atlası'na katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.